İstanbul'un kalbinde, Beşiktaş'ın gözlerden uzak bir köşesinde sessizce duran Yıldız Sarayı. Yalnızca taşlardan, yapılardan ibaret değil. Burası bir hafıza mekanı, bir zamanlar Osmanlı padişahlarının yaşadığı, kararlar aldığı, yalnızlaştığı ve sustuğu bir yer. Bugün ise zamanın ağır adımlarla geçtiği bu sarayın arka bahçesinde yürümek, tarihin omuzlarına dokunmak gibidir. Bu videoda sizleri Yıldız Sarayı'nın sadece fiziksel yapılarıyla değil, aynı zamanda hissettirdiği atmosferiyle, taşıdığı hatıralarla, yaşadığı dönüşümle tanıştırmak istiyorum. Yıldız Sarayı'nın bulunduğu bölge, Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca Kazancıoğlu Bahçesi olarak anılıyordu. Boğaz'a hakim bu tepelik alan ilk olarak 3. Selim döneminde dikkat çekmişti. Sultan 3. Selim annesi Mihrişah Valide Sultan için burada küçük bir kasır yaptırmıştı. İşte bu ilk yapı zamanla büyüyerek imparatorluğun son saray kompleksine dönüşecekti. Yıldız adının verilmesi ise burada inşa edilen ilk kasrın adından geliyor. O dönemler için bu oldukça sembolik bir tercihti. Çünkü saraylar sadece yaşamak için değil, iktidarların, estetiğinin ve devlet felsefesinin birer yansımalarıydı. Yıldız Sarayı'nın bugünkü anlamıyla saray yapan kişi Sultan II. Abdülhamit'tir. 1876 yılında tahta çıkan padişah, Dolmabahçe Sarayı'nın güvenlik gerekçesiyle terk ederek devletin merkezini buraya taşır. Abdülhamit için Yıldız sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda bir sığınaktı. Burada inşa edilen yapılar arasında Yıldız Camii, Şale Köşkü, Mabey Hümayun, Yıldız Tiyatrosu, kütüphane, marangozhane ve hatta bir hastane bile vardı. Bu çeşitlilik Yıldız'ın bir saraydan çok küçük bir şehir gibi işlediğini gösteriyor halen bize. Yıldız Sarayı tek bir bütün haliyle değil, parçalı bir şekilde zaman içinde gelişen bir yerleşkedir. Sarayın genellikle Avrupa etekleriyle Osmanlı geleneksel mimarisi iç içe geçmiştir. Özellikle Şale Köşkü'nde bu sentezi açıkça görmek mümkündür. Bahçeler ise bu yapılarla bütünleşir. Yıldız'ın arka bahçesi, süs havuzları, taş yollar, gölgeli ağaçlar ve kuş cıvıltılarıyla doludur. Bu alanlarda yürümek adeta zamanı yavaşlatır. Bugün arka bahçede gezinirken insan ister istemez şu soruyu soruyor. Burada daha önce kim yürüdü? Hangi düşünceler, hangi kararlar bu yolda yankılandı? II. Abdülhamit Han'ın sabah erken saatlerde bahçede yürüyüş yaptığı, marangozhaneye uğradığı, kendi elleriyle yaptığı işlerle uğraştığı biliniyor. Bu yönüyle Yıldız Sarayı kişisel bir alan olarak da dikkat çekiyor. Bahçeler sadece süs için değil, ruhu dinlendirmek ve düşünmek için var. Osmanlı'daki bahçe kültürü yalnızca estetik bir zevkin değil, aynı zamanda bir düşünme biçiminin de ifadesidir. Doğayla uyum içinde olmak, kendini evrende bir yere koymak, Yıldız bahçeleri tam anlamıyla bunu anlatıyordu. Saray denince hep padişahlar akla gelir ama aslında saraylar yüzlerce insanın birlikte yaşadığı canlı organizmalardır. Yıldız Sarayı'nda çalışan insanlar arasında aşçılar, katipler, hademeler, bahçıvanlar ve marangozlar vardı. Bir marangozun sabah odun kokusuyla uyanması, bir kütüphane görevlisinin kitapları tek tek tozdan arındırması, bir bahçıvanın ağacın yapraklarını tek tek incelemesi hepsi bu sarayın ruhunu oluşturur. Tarih sadece büyük olayların değil, küçük insanların da hikayesidir ve Yıldız Sarayı bu hikayelerle doludur. 1909 yılında Yıldız için bir dönüm noktasıdır. 31 Mart vakası sonrası 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, Selanik'e sürgüne gönderilmiştir. Yıldız Sarayı da bir anlamda kaderine terk edilmiştir. Bu olay yalnızca
bir iktidar değişimi değil, Osmanlı'nın son demlerinin trajik yüzünü de gözler önüne serer. Yıldız artık bir iktidar merkezi değil, bir hatıradır. Ve bu hatıra zamanla sessizleşmiş, toza bulaşmış ama yok olmamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Yıldız Sarayı farklı amaçlarla kullanılmaya başlamıştır. Bazı bölümleri askeri okullara, bazı kamu kuruluşlarına tahsis edilmiştir. Ancak uzun süre boyunca gerektiği ilgiyi görmemiş ve bakımsız kalmıştır. 2000'li yıllardan itibaren restore projelerinde saray tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılmış, bazı bölümler müze, bazıları kültürel etkinlikler için açılmıştır. Günümüzde Yıldız Sarayı ve arka bahçesi, geçmişle bağ kurmak isteyenler için önemli bir duraktır. Bu taş yollarda yürürken sadece bir mekanı değil, bir zamanı, bir hissi, bir sessizliği geziyorsunuz. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu yer insana şu farkındalığı getiriyor. Bazı sessizlikler çok şey anlatır. Yıldız Sarayı sadece bir mimari yapı, bir tarihi eser değil, o bir dönemin içsel çalkantılarının, suskun iktidarın, duygusal yalnızlıkların simgesidir. Bu yüzden burada atılan her adım geçmişe doğru bir adımdır. Bu yüzden bu bahçede esen rüzgar sadece ağaçları değil, hafızamızı da sallıyor. Ben Dahret. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un belki en az konuşulan ama en çok hissedilen köşelerinden birini dolaştık. Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinde yalnızca tarihi değil, kendimizle de yüzleştik. Umarım bu yolculuk size de geçmişin gölgesinde bir huzur vermiştir. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Tarihi anlamak, geleceği kurmanın ilk adımıdır. Hoşça kalın.